Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Lovely to see you at Bilye. Sizi bir yerde görmek çok mutluluk verici. And as I usually say, but it's from my heart, I love coming to Turkey. I adore coming to Turkey. Ben genelde bunu söylüyorum ama kalbimden geliyor. Türkiye'ye gelmeye bayılıyorum. And I particularly love coming to Bilye. Ve özellikle de Bilye'ye gelmeye bayılıyorum. Because there's a very good energy. Çünkü çok güzel bir enerji. And an interest and a thirst from people wanting to know more information and knowledge and experience things. Ve insanlardan gelen ilgi ve susuzluk, farklı şeyler deneyimlemek ve farklı şeyler öğrenmek için. So, if you want to know more about my background, you can look at the links at Bilye to do with the previous videos talks that I've done. Benim hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız Bilye'nin sayfasında daha önce yapmış olduğum konuşmaların linklerine bakabilirsiniz. So I'm just going to say a short outline of my background. Ama kısaca kendim hakkında bir bilgi vereceğim. And then obviously we're going to continue with the talk. Ve sonra açıkça belli ki konuşmamıza devam edeceğiz. Because there are some faces I recognize and other faces I don't recognize. Çünkü bazı yüzler tanıdık, bazı yüzler henüz tanıdık değil. Basically, my name is Juanita and I come from the UK. Ben Juanita'yım ve İngiltere'den geliyorum. And I teach various subjects. I teach deep memory process. Farklı konular öğretiyorum, derin anı sürecini öğretiyorum. Which is a regression therapy to work with traumas from your childhood and also traumas from past lives. Bir regresyon terapisi, çocukluktan gelen travmalar ve geçmiş yaşamdan gelen travmalar üzerine. I'm also a professional counsellor and work in psychotherapy. Aynı zamanda profesyonel bir danışmanım, psikoterapi yapıyorum. I also work with shamanic techniques, tribal techniques. Şamanik tekniklerle de çalışıyorum, kabile teknikleriyle. I also work with ancestors and spirits. Atalarla ve ruhlarla da çalışıyorum ayrıca. I work with earth energies. Yeryüzü enerjileriyle de çalışıyorum. Nature beings. Doğa varlıklarıyla. What else? I work with childhood traumas, really, from this lifetime as well. Bu yaşam zamanında geçen çocukluk travmalarıyla da çalışıyorum. And what I give an umbrella term to, which is energy work. Buna da şemsiye terimiyle, aslında hepsini kapsayan bir terim, enerji çalışmaları diyorum. Now, the reason for this is really a lot to do with my childhood. Bunun sebebi aslında benim çocukluğumla ilgili. In that the things I teach have come out of my own personal experiences. Benim öğrettiğim şeyler benim kendi kişisel deneyimlerimden geliyor. And obviously different trainings that I've done. Ve aynı zamanda yapmış olduğum diğer eğitimlerden. So that gives you a sort of nutshell of what I do. Benim ne yaptığım hakkında kısaca bir bilgi vermek istedim. So more information, more of the videos you can see on the Bilye website. Daha fazla bilgiyi, videolarda Bilye'nin sayfasında bulabilirsiniz. But this evening's talk, we're going to be focusing on spirits and the influences that they have on our lives. Bu akşamki konu ruhlar ve hayatımız olan etkileri. So, might need to turn these lights out a bit. Bu ışıkları kapatmamız gerekebilir. So, basically, in the UK, we have a strong tradition to do with spiritual matters, spiritual focus. Temel olarak İngiltere'de güçlü bir geleneğimiz var bizim ruhsal konular üzerine. We've been influenced over the years, over the centuries, by different religions. Yüzyıllar boyunca farklı dinler tarafından etkilendik. And also over the centuries by different invasions of people who bring their culture, bring their myths, bring their spiritual beliefs. Yine yüzyıllar boyunca bize kendi kültürlerini, kendi inançlarını getiren insanlardan da etkilendik. So what's quite traditional in the UK is actually communicating with spirits. İngiltere'de genel olan bir şey var, ruhlarla iletişimde olmak. It was particularly predominant round about the First World War. Birinci Dünya Savaşı civarında oldukça baskındı bu.
Here are some images from the Victorian age of different groups of people sitting to communicate with loved ones or the dead. Burada Victoria zamanında sevdikleriyle ya da ölülerle temasa geçen bazı insanlar görüyorsunuz. Now, what's interesting about the Victorian age is they were very inventive. Victoria çağında ilginç olan bir şey var. Çok icatçılardı, çok yaratıcılardı. So that now some of the photographs that we see, we can tell that they're bits of cloth. Ama bugünkü gördüğümüz fotoğraflarda aslında onların kumaş parçaları olduğunu görebiliyoruz. So this woman here is meant to be emanating some spiritual plasma, ectoplasm. Bu resimdeki kadının ruhsal plazmaya aktardığı görünüyor orada. But today we can see from the photographs that it's actually fabric. Ama bugün fotoğraflardan görüyoruz ki o aslında bir kumaş parçasıymış. We also in the UK are very familiar with what they call the spirit board, the Ouija board. Yine İngiltere'de aşina olduğumuz bir şey var, ruh çağırma tahtaları. We've also been heavily influenced by Swedenborg. Does anybody know Swedenborg here, his writings? Swedenborg tarafından da oldukça etkilendik. Onu tanıyan var mı, onun yazılarını? No? Okay. If you look him up on the internet, he's a really interesting 17th century scientist of the time who had communications with the spirit world. Eğer araştırmak isterseniz internette 17. yüzyılda bir bilim adamı ruhsal çalışmalar yapıyor. He was taken on journeys night after night to different realms in the spirit world to be given knowledge and information. Geceler boyunca, bir gece arkasında başka geceler boyunca ruhsal alemlerde bilgi almak üzere seyahatlerde bulunuyor. And his writings actually were of such great interest at the time that now in England and America there are what we call, I wouldn't call them churches, but they are called the Swedenborg movement. O kadar çok ilgi çekiyor ki şu anda İngiltere ve Amerika'da kilise demeyelim ama Swedenborg hareketi olan gruplar var. In England we were also particularly influenced by what they call the Fox sisters. İngiltere'de aynı zamanda Fox kız kardeşler diye bilinen kişiler tarafından da etkilendik oldukça. So again in the Victorian age these sisters were brought to England to do mediumship, speaking with the spirits. Yine Victoria çağında bu kız kardeşler İngiltere'ye getirilmiş medyumluk yapmak üzere, ruhlarla temas etmek üzere. They would set up what in England they call seances, or groups of people whose prime focus was to communicate with spirit. Bir grup insan topluyorlarmış masa etrafında. Temel odaklanılan şey ruhlarla iletişime geçmekmiş. It may be in pitch darkness, tamamen zifiri karanlıkta olabiliyor. or they may have one small light, but generally speaking, no light at all. Ya da bir ışık olabiliyor ama genellikle ışıksız ortamlarda yapılıyor. They may sing, they may sing hymns, they may pray, but they're sitting wanting to have proof of life after death. Şarkı söyleyebiliyorlar birlikte, dua edebiliyorlar ama temel olarak ölümden sonraki yaşamı anlamak istiyorlar. So, during World War I and World War II, information about loved ones who were killed in war was not easy to come by. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda sevdikleri ölen kişilerle iletişim oldukça zordu. So what happened is, if your son, your husband went off and you didn't hear anything, you wanted to know, are they safe, are they alive, are they dead? Eğer oğlunuz varsa ya da bir eşiniz varsa ve bir süre haber alamıyorsunuz ondan, bilmek istiyorsunuz. İyiler mi, yaşıyorlar mı, öldüler mi? The government's not going to tell you. Hükümet size söylemeyecektir bunu. Because in war everything is secret. Çünkü savaşta her şey gizlidir. They don't want the enemy to know what's going on. Düşmanların ne olduğunu bilmelerini istemezler. And in propaganda in England, they didn't want to tell people any disasters. Ve İngiltere'de o zamanlar bir propaganda olarak herhangi bir felaket oluyorsa bunu insanlara anlatmıyorlardı.
So people went to see mediums. O yüzden de insanlar medyumları görmeye gidiyorlardı. To find out if their husband or their son had died. Oğulları ya da eşleri öldüler mi, yaşıyorlar mı onu bulmak için. So what happened was this particular woman, 1944, famous case because somebody came to see her and said, I want to know about my son. Can you tell me about my son? Ve bu, özellikle bu kadın 1944'te ünlü bir vaka yaşıyor. Birisi oğlu hakkında bilgi almak üzere geliyor onun yanına. So she said, I'm terribly sorry, these are not her exact words, this is a rough outline. I'm terribly sorry to inform you that your son is dead. Tam onun kelimeleri değil ama aşağı yukarı şöyle bir şey söylüyor. Üzgünüm, çok üzgünüm ama oğlum ölmüş. Then, obviously, the next question, if you're a parent, is how did he die and where did he die? Ve tabii ki bir ebeveynseniz ikinci sorunuz ne oluyor? Nasıl öldü ve nerede öldü, nasıl öldü? So this woman gave her all the information, the ship that he was on, how he died, the date he died, and in the ocean, whereabouts he died. Bu kadın tam bilgileri veriyor. Hangi gemide öldü, denizde nerede öldü, ne zaman öldü ve nasıl öldü? So because the person or the people that came to her were in quite high places Onu görmeye gelen kişiler oldukça yüksek seviyelerde insanlar oldukları için in society, yani toplumda she talked about it. bunun hakkında bahsediyor. Wanted to know why hadn't she been informed about her son dying on this ship on this date. Diyor ki bu tarihte bu şekilde benim oğlum ölmüş, niçin bana bilgi vermediniz diye hesap sormaya başlıyor. So the police, the government got to find out and her information was accurate. Sonra polis ve hükümet de onun verdiği bilgilerin doğru olduğunu anlıyor. So unfortunately the government made it worse because then they thought she was a spy. Ve sonrasında hükümet bu durumu daha da kötüleştiriyor çünkü kadının bir ajan olduğunu düşünüyorlar. The government doesn't believe in mediumship or speaking to spirits. So they arrested her. Çünkü hükümet medyumluğa ve ruhlarla konuşmaya inanmıyor, kadını yakalıyorlar. So they arrested her for being a spy. Bir ajan olduğu için tutukluyorlar. So you can imagine the government taking a woman who's a medium to court where she's going to say, well, no, I speak to spirits. Hayal edebilirsiniz, kadının tutuklanıyor, mahkemeye çıkıyor ve diyor ki hayır ben bir medyumum ve ruhlarla konuşuyorum aslında. It was very embarrassing at the time for the government because her information was accurate. O dönemde tabii ki hükümet için bu çok utanç verici çünkü kadının verdiği bilgiler doğru. But they couldn't be seen to be believing that she actually was talking to the dead. Ama onun ölülerle konuştuğu fikrine inanmak istemediler. So they tried her for witchcraft. Ve ona cadılıktan suçladılar. You know, in the 1940s. 1940'larda. And she was jailed. Ve hapse atıldı. But there was a huge case about the accuracy of some mediums about speaking with the dead. Ama çok büyük bir vaka olmuş oldu bu. Bazı medyumların ölülerle ilgili konuşmalarındaki verdikleri doğru bilgiler üzerine. So I just wanted to give you an outline of really the background to the UK because we have a very strong cultural system of development circles. Size İngiltere'deki bu ruh çağırmayla ilgili bir geçmiş vermek istedim. Çünkü bizim çok kuvvetli bir zeminimiz var, geleneğimiz var bu ruhsal çalışmalarla ilgili. Bu gelişim çemberleri deniyor buna. We also have, they call them churches, but they're not Christian churches. We have spiritualist churches in the UK. Onlara kiliseler deniyor ama Hristiyan kiliseleri değil, spiritüel kiliseler. So what happens is, you come as a congregation, you might sing hymns. Bir topluluk olarak bir araya geliyorsunuz. Bazı dualar ediyor olabilirsiniz. And then the minister would get up, or you may have several ministers or several mediums, and they will give you an channeled message. Bakan deniyor kişilere. Birden fazla bakan olabiliyor ya da medyum olabiliyor ve onlar size kanallık edilmiş mesajlar aktarıyorlar. And the mediums will then give you proof of life after death.
Ve bu medyumlar ölümden sonraki yaşam hakkında kanıtlar sunmuş oluyorlar. They will come to somebody in the congregation and talk to you about your loved ones that have passed over. Topluluktaki bir kişiye gelip onu sevdiği bir kişiden mesaj getirebiliyorlar, bilgi veriyorlar. So that's just to give you a background of England in a way, as into there is this strong culture to do with belief in interest in speaking with the dead. Ölülerle konuşmak üzerine inanç ve ilginin ne kadar kuvvetli olduğunu İngiltere'de bunu anlatmak için kısa bir geçmiş sunmaya çalıştım size. Okay, so before I go on, I'm going to actually change the way I normally do talks. Because normally I talk here and then we have questions at the end. Ve devam etmeden önce aslında normalde konuşma tarzımı biraz değiştirmek istiyorum. Çünkü normalde ben konuşurum ve sorular en son gelir. I'm actually going to turn it around slightly and I want to know specifically what questions or what do you have that you're interested in to do with the spirit realm. Bunu biraz değiştireceğim ve size sormak istiyorum. Spesifik olarak ne sorularınız var ruhsal alemle ilgili? I'm just going to take a few. I'm not going to take everybody's. Birkaç soru alacağım. Herkesin sorusunu alamayacağım. So, who's come this evening who has a particular question or an interest you want to know about these kinds of spirits? Bu akşam gelenler arasında acaba kimlerin spesifik soruları var? Özellikle bu konu hakkında benim bir sorum var diyen var mı? Neden temasa geçtiklerini nasıl anlayabiliriz? Neden temasa geçtiklerini? How can we understand why they contact with us? How do we? Ruhların neden temasa geçtiğini. How can we understand why the spirits contact with us? The reason. How can we understand the reason? The first bit I don't understand is how can they understand? I don't Yeah. understand that. The spirits have a reason to contact with us. Yes. Okay. What is the reason they What's the contact reason? us? Yes. Okay. Alright. Okay. So I'm going to come back to these pictures. Bu resimlere geleceğim. Tekrar geri. Look at those for a minute. Okay. So the question was, why do spirits come and communicate with us? Why do they want to? Şu, neden ruhlar bizimle temasa geçmek istiyor? Neden istiyorlar bunu? It's a very good question. Çok iyi bir soru. Because as I'm aware in Turkey, as into the idea is that when you're dead and that's it. Çünkü Türkiye'de farkındayım ki birisi öldüğü zaman ölür, o kadar. Is that right? Öyle değil mi? Yeah, generally speaking? Genel olarak konuşuyorum. Okay. Well, this then fits with my own experience as a child. When I was young, I used to see spirits. Ben çocukken ruhları görebiliyordum. Some of them, though, looked as solid as you are. Ve bazıları sizin kadar net, somut görünebiliyorlardı. So, as a child, I didn't know that they were termed a spirit. I just Ben onlara ruh denildiğini bilmiyordum. So what I'll do is I'll speak and then so some were solid as you and I. Bazıları sizin ve benim gibi çok somuttu. Some were see-through. Bazıları da daha şeffaftı. And as a child, when they used to come and play with me in the garden, Çocukken benimle oynamaya geldiklerinde bahçede and I'd have my plastic tea set out, ve benim de plastik bir çay takımım vardı. giving them tea, Onlara çay veriyordum. imaginary cake. Hayali kekler sunuyordum. I was a child, I used to speak to them as a child. Ben bir çocuktum ve onlar da bir çocuk gibi konuşuyordum. When I went into the house for my tea, I said bye-bye, and I thought they went. İçeriye eve kendim çay içmeye gittiğimde bay bay dedim ve gittiklerini zannettim. Then as an adult, Sonra bir yetişkin olarak I was aware that they were still around and they were talking to me then as an adult. yetişkin olduğumda hala oralardaydılar ve benimle bir yetişkin olarak konuşuyorlardı. As an adult, I then understood that they were spirits. Ve bir yetişkin olarak anladım ben onların aslında bir ruh olduğunu. But as a child, I used to ask them very straightforward questions. Who are you? Bir çocuk olarak onlara doğrudan sorular sorardım. Sen kimsin? Have you come to play with me? Benimle oynamaya mı geldin? I have to go to bed now, you have to go home. Benim şimdi yatmam gerekiyor, siz de evinize gidin. Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Because some of the spirits that used to come used to be emotional.
Çünkü gelen ruhlardan bazıları çok duygusaldı. So, as an adult working with spirits, some are around people because they love you. Bir yetişkin olarak baktığım zaman bazıları bir kişilerin etrafında oluyor çünkü sizi seviyorlar. The work I do with clients, when they have a spirit in their energy field and it's a loved one, it's normally they haven't moved to the light plane because they still feel emotionally attached. İnsanlarla çalışırken insanların enerji alanında ruhların olduğunu fark ettim. Hala onların etrafındalardı çünkü duygusal olarak o kadar bağlantıda idiler ki, eklediler ki doğru yere gitmeleri gerektiği yere gitmemişlerdi. Yani böyle duygusal bağlantı vardı. So emotions, if somebody dies and they're not wanting to move on, in other words, they're not ready for death. Birisi öldüğünde ve ilerlemek istemiyorlarsa, yani ölüme hazır değillerse, they are hanging on to life, they're not wanting to go, they're wanting to stay with their loved one. That emotion will drive them to stay with their loved ones. Hala kalmak istiyorlar, yaşamda tutunmak istiyorlar, o yüzden gidemiyorlar ve sevdiklerini bu şekilde tutulu bir şekilde yaşıyorlar. So another type of spirit is spirits that have been involved in battles, that have died on the battlefield. Başka bir ruh türü ise savaşta, savaşırken ölen ruhlar. Now, when you're in the heat of battle, over the centuries, you know, we've killed each other with long spikes or with spears or with guns. When you're at the front and you're going forward, it's pretty terrifying. Savaşta, tam savaşın, sıcak savaş yapılırken, eskiden tabii çok savaşmışız. Silahlarla öldürmüşüz, mızraklarla, kılıçlarla savaşmışız. Önde böyle gidiyoruz. And when all that adrenaline to move forward, if you go back, you'll be killed by your own people. Ve bu şekilde tüm adrenalinle ilerlerken arkaya baktığınızda kendi insanlarınız tarafından öldürülebiliyorsunuz. So in the height of battle, in that adrenaline that you're physically not wanting to be there but you are, and you have to go forward, you may die and not be aware of it. Bu yüksek adrenalin altında, yüksek enerji içerisinde giderken ve o savaşta olmak istemiyorsunuz ama olmak durumundasınız. Öldüğünüz zaman öldüğünüzü fark etmiyorsunuz. In World War I, there were a lot of young men, 16 upwards, who were so terrified they would just drop their gun and run. They would be shot by their own side. Birinci Dünya Savaşı'nda bir sürü genç adam, 16 yaş ve üzeri, o kadar korkuyorlar ki silahlarını bırakıp kaçmaya başlıyorlar ve kendi insanları tarafından öldürülüyorlar. In war, when things, bombs are exploding, sounds, tanks screaming, and you're not really wanting to be there, you may not be aware that you've died. Savaş esnasında bir yandan bombalar patlarken, silahlar patlarken orada olmak istemiyorsunuz ama oradasınız. Böyle bir durumda kişi öldüğünün farkına varmıyor. So sometimes we have spirits that then wander the land. Ve bazen de işte bu ruhlar o toprak etrafında dolanıyorlar. They hang around buildings, they hang around areas of land, and so as centuries go on, you build a modern flat there, the spirits will still be there. Siz zamanlar boyunca, yıllar boyunca binaların etrafında dolaşabiliyorlar. Ya da o topraklar üzerine siz bina inşa ediyorsunuz ama hala o ruhlar orada devam ediyorlar. In the experience of working with clients, because sometimes I go to people's houses to help them with bad feelings, bad energy around their house. Danışanlarımla çalışırken bazen de onların evlerini ziyarete gidiyorum. Çünkü evleriyle ilgili negatif, kötü bir enerji hissettiklerini söylüyorlar. If there's been huge trauma, if there's been mass killing, if there's been mass torture in a certain place, that energy, those spirits can stay in that place. Eğer kitlesel bir ölüm varsa, kitlesel bir travma varsa, o olan yerde bu hala etkilerini devam ettiriyor. Has anybody here, I don't know what they call the film, but in England they call the film The Others. Nicole Kidman. İngiltere'de The Others diye bir film var Nicole Kidman'ın. Yeah, great film. Çok muhteşem bir film. Is it the same in Turkish? Türkçe'de de aynı mı? Diğerleri. Türkçe karşılığı diğerleriymiş. A film you need to watch. Kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Because it's got some
great examples of spirits in that. Çünkü ruhlarla ilgili çok büyük örnekler var filmde. Spirits can seem confused and lost. Ruhlar karmaşık ve kayıp hissediyorlar. And what's interesting working with clients is that sometimes the spirits don't even know they're with people. Ve danışanlarla çalıştığım zaman fark ediyorum ki bazen ruhlar insanlarla beraber olduklarını farkında değiller. In their perspective, in their view, they're in a sort of confused, fog-like place. Kendi algılarında bir tür sisli, karmaşık, belirsiz bir ortam içindeler. And that's why the film The Others is a really good one to watch. O yüzden Diğerleri filmi izlenesi bir film. Because that is exactly how my clients describe, and the spirits that are with them, how they describe what it's like. Çünkü danışanlarım onlarla ruhların nasıl olduğunu anlattıklarında çok uyuşuyor o filmdekilerle. So with those spirits, they're not aware of having or needing to communicate with somebody. They're just actually influencing their energy field. Böyle bir durumda ruhlar o kişinin farkında değiller, iletişim kurduğunun farkında değiller. Sadece onun enerjisine çekiliyorlar. So, to give you some examples, some clients that have these confused, blown apart spirits in their energy field. Örnek olarak bazı danışanların enerji alanlarında böyle parçalanmış ruhlar var. The spirit was blown apart in the middle part of their body. The client then has gynae problems in this area. Ruhun karın kısmı yok olmuş, parçalanmış ve danışanın da jinekolojik problemleri var mesela. So, spirits in our energy field, if they are in our field somewhere or are connected to us, they can influence us without realizing. Enerji alanımızdaki ruhlar bizler farkında olmadan bizi etkileyebilirler. These pictures here on the slide that you can see is we're doing some shamanic work, and I don't know whether you can't point, but can you see? Burada bir şamanik çalışma yapıyoruz. These Arkadaki bu yuvarlak beyazlıkları görebiliyor musunuz? Now, some people say because the digital camera speeds are very fast now, they've caught these spirit energies now because they're so fast, the cameras. Bazıları diyorlar ki artık dijital kameralar o kadar hızlı ki ruhsal enerjinin bazılarını yakalayabiliyor. So I'm just showing you as into, and here, this is, we stayed in a hotel and went outside just at the Istanbul night sky with a flash, and thousands of these balls everywhere in your İstanbul'da gece bir otelde kalırken resim çekmek istedim ve resimde binlerce bu yuvarlak ışıktan vardı. And they are something, but I don't know what they are. Some people say they're spirits. I don't know. Onlar bir şey, ne olduklarını bilmiyorum. Bazıları onlara ruh olduğunu söylüyorlar. So, this drawing here Buradaki resim is really to show you that spirits in our energy field can take any shape or any form. bizim enerji alanımızdaki ruhların herhangi bir şekil ya da form alabileceğini gösteriyor. Because they don't have a physical body anymore. Çünkü onların artık fiziksel bir bedeni yok. And in some way you could say what's actually left after the physical body has died is memory, is energy that is stuck in some sort of memory. Ya da şöyle diyebilirsiniz, o kişi bedenini terk ettikten sonra fiziksel olarak aklında kalan şey sadece hatıraları. Now, some people ask me, well, why don't spirits of loved ones just move up into wherever they're going to go, the light or the higher light? Bana bazen soruyorlar, neden sevilen kişiler, sevdiklerimiz vefat ettiklerinde gitmeleri gereken yere gitmiyorlar? Isn't it an automatic process? Otomatik bir süreç değil mi bu? It's a good question, Bu iyi bir soru. and I have to say in the many years of working with people, sometimes that's the case. Şunu söylemeliyim, insanlarla bu kadar yıl çalıştıktan sonra bazen gerçekten bu oluyor, And sometimes it's not. bazen de olmuyor. And because obviously the work I'm doing with clients is clients have issues or difficulties in their life, they're wanting to find out what is influencing me.
benim danışanlarımla çalışırken danışanlarımın yaşamlarında bir zorluk oluyor, bir engel oluyor yaşamlarında yaşadıkları ve soruyorlar bana, beni ne etkiliyor bu kadar diye. If you have a certain ancestor, a certain loved one who had experienced financial failure in business, they were betrayed in business some centuries ago. Eğer ailenizde bir atanız varsa, mesela iş dünyasında başarısızlığa uğramış, haksızlığa, ihanete uğramış birkaç yüzyıl önce, and they are not at peace on their death, so they're still feeling bitter, betrayed, angry. Ve ölümlerinde de huzur içerisinde değillermiş, hala ihanete uğramış hissediyorlar, kötü hissediyorlar. The Buddhists, the nearest philosophy I can fit to this is the Buddhists would say that how you die, your mental state, your emotional state, your physical state, determines what happens to your spirit, your energy, when you leave the body. Bunu en yakın eşleştirebileceğim bilgi Budist bilgisi. Budistler diyorlar ki sizin nasıl öldüğünüz, hangi zihinsel halde öldüğünüz, hangi fiziksel koşullarda ve duygusal halde öldüğünüz sizin ruhunuzun yolculuğunu belirliyor. So taking the client as into who had an ancestor whose business failed. Diyelim işi batan bir atası olan kişi, danışan. They were in the client's energy field, and this poor client was experiencing financial difficulties all the time. Ve bu danışanın enerji alanında ve danışan da sürekli finansal problemler deneyimliyor. Because they felt driven and angry all the time, they made bad decisions. Sürekli öfkeli oldukları için hep yanlış kararlar, kötü kararlar alıyorlar. This client was wise enough to understand, why am I angry all the time? Bu danışan oldukça bilgeydi ve şöyle söyledi, neden sürekli öfkeli olduğumu anlayamıyorum. One small thing wouldn't go his way, he would want to kill the person. Bir şey yolunda gitmesi, ufacık bir şey yolunda gitmesi insanı öldürmek istiyor. Now, you can't go around life doing that unless you're at war. Savaşta değilseniz eğer, yaşamda sürekli bunu yapmaya devam edemezsiniz. So he tried different things to explore why was he always so angry, so quick to come to anger. Sonra farklı şeyler denemeye başlıyor. Neden bu kadar öfkeli ve öfkeli olmak onun için çok kolay? Neden? So then we discovered this ancestor who was still angry with being betrayed. Sonrasında bu atasını fark ettik. İhanete uğradığı için hala öfkeli olan ata. Now, again in England, there is a fraction, particularly to do with the religious church, who say you need to exorcise, you need to exorcism the spirit away, banish it. İngiltere'de bir kesim var, bir ruhsal kesim. Onlar diyorlar ki ruhu uzaklaştırmalısınız, atmalısınız, cezalandırmalısınız. Yeah, there's a lot of, should we say, priests in England who believe you shouldn't have anything to do with the spirit world. İngiltere'de yine bir kısım rahip de ruhsal alemle ilgili bir şey yapmamalısınız diyor. So, the way I work is very compassionate. Benim çalışma tarzım oldukça şefkatli. Because the spirits that are stuck are actually carrying unfinished residues from their life. Takılı kalmış olan ruhlar aslında yaşamlarında bitmemiş bir işi taşıyorlar. You know, imagine what it's like if on your deathbed you're going from this physical place here and you're going to leave your body and you're going to come to this spirit place. Bir hayal edelim. Mesela burada fiziksel bir yerdeyiz. Bedenimizi terk ettiğimizde de buraya geliyor olmamız gerekiyor. But you're carrying all this anger, all this upset, and you want to sort out the problem. You want it fixed. Ama o kadar üzülmüşsünüz ki tüm üzüntüyü taşırken o problemi çözmek istiyorsunuz. But you can't do anything about it. Ama onunla ilgili bir şey yapamıyorsunuz. But that's what you're carrying on your deathbed. Ama ölüm döşeğinizde onu taşıyorsunuz. You can't do anything about it. Your body's dead. Artık hiçbir şey yapamıyorsunuz çünkü bedeniniz ölmüş. I don't know about you, but I'd feel really, really frustrated. Yani sizi bilmiyorum ama ben oldukça sinirim bozulurdu. So this ancestor then started to communicate. We were asking questions. Sonrasında bu ata bizim iletişim kurmaya başladı. Sorular sormaya başladı. And this is very important with spirits, is that they haven't had a voice. Nobody's been listening to them. Bu da çok önemli ruhlarla ilgili çünkü onların bir sesi yok. Kimse onları dinlemiyor. So finally somebody's listening
listening to them, listening to their pain, their difficulty, their upset, and trying to help them deal with it. Sonunda artık birisi onları dinliyor. Onları dinlemek istiyor, üzüntülerini duymak istiyor. It's like for centuries being stuck in a room, you know, hammering on the door and you can't get help. Sanki yüzyıllar boyunca odada kilitli kalmışsınız, kapıyı çalıyorsunuz ama kimse sizi duymuyor. Finally that door's open. The huge relief that brings to the spirit. Sonunda birisi o kapıyı açıyor ve o ruh için büyük, inanılmaz bir rahatlama. So communication, sometimes they actually want their story told. İletişimlerde işte bazen hikayelerinin anlatılmasını istiyorlar, hikayelerini anlatmak istiyorlar. They want their stories into how they died. I left my loved one, I couldn't go back, I was killed, I was murdered. You know, I couldn't go back to my loved one. Nasıl öldüklerini anlatmak istiyorlar, nasıl onların öldürüldüğünü anlatmak istiyorlar, sevdiğim kişiye gidemedim. Sometimes it's about the residues like bad life decisions, they've got an issue that they want resolved or sorted out. Bazen de kalıntılar olabiliyor. Düzenlemek istedikleri ama düzenleyemedikleri bir karar olabiliyor, kötü bir karar almış olabiliyorlar, onların kalıntılarını taşıyabiliyorlar. It depends what state the spirit is in. O ruhun hangi halde olduğuna bağlı. So, do we have any other questions or specific things that people wanted to? Başka sorusu olan var mı? Spesifik bir konusu You've olan. had one. We'll see if anybody else Siz wants to bir ask soru one. sordunuz, başkaları var mı ona bakalım. Anybody else want to ask? Pardon. Okay. Pardon. Evet. Dünyalarca, yüzyıllarca dolu insan hani ölüyor. Yani hangisi burada kalıyor? Neye göre kalıyor? İşim bitmedi diye burada kalmak yani biraz garip geldi True bana. time. Herkesin bir işi var sürekli. People Dying. died. Oh yeah. So, how many of them stay here? If all of them stays here because they have unfinished work to do. So, Good question. ilk soru. Not all spirits hang around. Tüm ruhlar buralarda dolaşmıyorlar. So let me point out on this diagram. Oh, hold on. Okay. Okay, on this diagram, Bu şekilde you can see it's the energy field of a person. Can you all see that at all? bir kişinin enerji alanını görüyorsunuz. Herkes görebiliyor mu? Okay. So spirits don't have to occupy this body. Say for instance my body, my soul, my spirit lives inside this. Ruhlar bizim bedenimizi işgal etmiyorlar. Bu bedenimizin içerisinde bizim ruhumuz var. When we die and the physical body obviously leaves and the spirit leaves, the energy can take the space of a pinhead. Biz vefat ettiğimizde, öldüğümüzde, ruh bedeni terk ettiğinde bu enerji bir top başı kadar kalabilir. So this energy field, sometimes when I'm working with somebody, you're not aware of the spirit in your energy field. Birisiyle çalışırken bazen farkında olmuyorsunuz bu enerji alanında bir ruh olduğunu. Sometimes the spirit seems to be somewhere else energetically, but you are connected to them. Bazen de ruh aslında başka bir yerde ama enerjetik olarak onunla bağlantıdasınız. It's difficult to describe. I'll show you. Bunu tanımlamak zor. Oh no, I haven't got one here. Okay. Oh yes, on this one here. On this drawing here, because I can see different kinds of energies, Buradaki resimde ben farklı enerji türlerini görebildiğim için it's a bit washed out on this. I don't know, can't really see it very well. tam olarak iyi görülebiliyor mu bilmiyorum. Okay. But basically, we are energy. We're vibrating energy fields. Ama temel olarak bizler enerjiyiz. Enerji alanını titreştiriyoruz. And what can happen is when I'm working with a client and they start focusing on their issue, their problem that's happening in this life to them. Danışanlarımla çalışırken ve danışanların bu yaşam zamanındaki bir konuya, meseleye odaklandıklarında They start to feel the spirit more. o ruhu daha çok hissetmeye başlıyorlar. When we're focusing on a client's problem, we're focusing on calling that particular spirit, that particular ancestor forward with the problem, with the issue that's connected.
biz danışanın o konusuyla çalışırken o konusuyla ilgili olan atasını ya da ruhunu tekrar oraya getiriyoruz. But quite right, there's not thousands of spirits Doğru, oldukça doğru. Yani binlerce ruh yok böyle. taking up physical space. Fiziksel alanı işgal eden binlerce ruh yok. It's more like energy. Daha çok enerji formu gibi. So, on this drawing, Bu energy resimdeki gibi. is more fluid, is more expendable, can be in the Akashic records, you know the Akashic records? Enerji daha böyle akışkan, akışık kayıtlarda olabilir. Yeah, so what I've seen with people is that sometimes the spirit, yes, there is a figure. Benim insanlarda gördüğüm şey bazen evet bir şekil var, bir figür var. There is a sort of greyness or sort of vague outline behind them. Bir tür grilik olabiliyor ya da belirsiz bir şey olabiliyor. Or there's nothing seemingly in their energy field. Ya da enerji alanlarında herhangi bir şey görünmeyebiliyor. It's only when they start to focus on their issue of why they've come that ancestor, that spirit starts to come forward. Ancak o konuları, meseleleri her neyse ona odaklandıkları zaman o ruh ya da o ata yaklaşıyor, geliyor. One thing I need to say now is that although I see energies and spirits, I don't see them all the time. Şunu söylemek istiyorum, bu ruhları ve enerjileri görebilsem de onları her zaman görmüyorum. And when I work with clients, I'm not being a medium telling them, oh, I see X, Y, Z with them. I don't do that. Ve danışanlarımla çalışırken onları anında medyumluk yapmıyorum. Demiyorum ki işte şu X, Y, Z insanı şu an bizimle beraber demiyorum. It's a beautiful language. Çok güzel bir dil. So poetic. Çok şairane. I work with the client. When the client comes to me, I work with what are you seeing with your eyes shut? What are you feeling inside? Danışanlarımla çalışırken danışanımla şöyle diyorum. Gözü kapalı bir şekilde sen ne görüyorsun? Sen ne hissediyorsun? Because that's the important part. The clients come to me because they have a particular issue they're having problems with in their life today. Çünkü önemli olan kısım bu. Danışan bugünkü yaşamında bir problemle geliyor, belli bir problemle geliyor. So we need to follow that energy to who and what it's connected with. O yüzden o enerjiyi takip etmemiz gerekiyor. Bu kimle ya da ne ile bağlantılı? Now whether it's an ancestor, whether it's a spirit or whether it's past life. Bir atayla mı bağlantılı, bir ruhla mı bağlantılı yoksa geçmiş bir yaşamla mı bağlantılı? Okay. So, any other questions? Yes. Başka sorusu olur mu? Related to the Türkçe söyleyeyim. Demin bir resim gösterdi. Bu aslında bir seans resmiydi sanırım. Orada aslında bir uyku halinde bazen böyle bir attachment'ların olduğunu hatırlattı bana. Yani ben böyle bir şeyler yaşıyorum. Olabilir mi attachment? So, in previous slides you showed the session, Yeah. maybe, and it reminded me some attachments that we have in it. Yani seans resmiydi in ama the session. uyku halinde mesela When bir we şey are üstünde in sleep mode, now we are sleeping mode, so At that home. at home. Yeah. Yeah. And there's a Attachments in our buzzing sound. energy. Okay, attachments. Right. Eklentiler. Well, okay. Pekala. I used to work in a hospital. Bir hastanede çalışıyordum. And I would physically, because I had an office in there, Orada bir ofisim vardı. and I would go into the hospital and energetically try not to be seen by any spirits. Ve hastaneye girerken herhangi bir ruh tarafından görünmemeye çalışarak gidiyordum odaya. Because if there's one place that you're going to have spirits, it's hospitals. Çünkü ruhların olabileceği bir yer varsa burası hastanelerdir. Now, this is the curious thing about spirits, is that if you don't know you're dead, Ruhlarla ilgili şaşırtıcı olan şey şu, eğer öldüğünüzün farkında değilseniz, because you've been given drugs because you've been in so much pain, it's a very dreamlike state, çünkü size çok fazla ilaç verilmiş, o kadar acı çekiyorsunuz ki böyle rüya alemindesiniz. boy, you know, I've had some drugs in hospital where I was in lots of different worlds. Hastanede bir dönem bana ilaç verildi ve bir sürü farklı dünyaya gittim. There were giant wasps in one. Giant? Wasps.
Evet, devasa sinekler vardı bu gittiğim yerlerin birisinde. Because they gave me too much Çünkü bana çok fazla ilaç yüklemişlerdi. codeine. Is a opiate. Opiat, İsrail gibi. yani afyon vermişler. So you don't know what is real when you're given medication sometimes because of this dreamlike quality. Size çok fazla ilaç verildiği zaman çok rüya aleminde oluyorsunuz. Neyin gerçek olmadığını ayırt edemiyorsunuz. So some spirits don't know they've died in that dream state. They get out of their bed because they're thirsty and they start wandering around trying to get a nurse to give me some water please. O yüzden bazı ruhlar bu rüya halinde bedenlerini terk ediyorlar çünkü canları su istiyor ve hemşire arıyorlar ona su vermesi için. Go up to doctors, say, excuse me, can you help me? I don't know where my bed is. Sonrasında doktora gidiyorlar. Affedersiniz, bana yardım eder misiniz? Ben yatağımın nerede olduğunu bilmiyorum. So I used to go into my office just trying to dampen down my energy so that no spirits would come and talk to me because I was busy. Ben hastaneden giderken enerjimi böyle oldukça kısmaya çalışıyordum. Ki hiçbir ruh benim oradan geçtiğimi fark etmesin diye meşgul olduğum için. But I'd be sitting at my desk. Ama otururken masamda And you can imagine what used to happen. neyin olduğunu tahmin edebilirsiniz. Excuse me, Affedersin, excuse me, affedersin, excuse me. affedersin. And I would have to say, go over there, go down the corridor. Ve şunu demem gerekiyordu. İşte oraya git, koridordan ilerle. You have to be aware you're dead. Öldüğünün farkında olman lazım. So, you know, spirits sometimes become attached because they gravitate to you. Bazen ruhlar size çekildikleri için size ekleniyorlar. And this is the funny thing. If you ooze out love Bu da ilginç olan şey. Çünkü sevgi verdiğiniz zaman and care, ve ilgi, loving happiness, mutluluk, sevgi it's a lovely vibration. çok hoş bir titreşim. Spirits love that. Ruhlar da bunu seviyorlar. It's comforting. Çünkü onları rahatlatıyor. It's warm. Sıcak. So you won't be aware of it, but you will attract a spirit. Farkında olmayabilirsiniz ama bir ruh çekebilirsiniz. They may or may not be aware they're actually with a physical person. They may not be aware of that. Onlar fiziksel bir kişiyle beraber olduklarını farkında olabilirler ya da olmayabilirler. So we tend to think of attachments, the spirits, as being negative and horrible, but quite the opposite can happen. Bizler genelde eklentilerin böyle çok olumsuz, berbat, korkunç olduklarını düşünürüz ama öyle olmak zorunda değiller. I'll show you, a client came to me and I would say, I don't know, she was in her 70s. Bir defasında danışan gelmişti, diyebilirim ki 70'lerinde. And I said, well, why have you come to see me? Dedim ki, neden beni görmeye geldin? And she said, well, my husband's died some time ago. Dedi ki, benim eşim vefat etti bir zaman And önce. I'll say a long chunk and then you can chunk. And the children are concerned about me because I keep talking to him as if he's there. Ve çocuklar benim hakkımda endişeleniyorlar çünkü o hala oradaymış ve ben onunla konuşmaya devam ediyorum. And they keep telling me to stop it, Ve onlar benim bunu bırakmamı istiyorlar. that I shouldn't be doing that, Bunu yapıyor olmamam that I gerekiyor. need to move on. İlerlemem gerekiyor hayata. She said, but do you think I'm going mad? Acaba deliriyor muyum diye sordu bana. And I said, no, Hayır dedim. because your husband's standing with you. Çünkü eşin şu anda seninle beraber. Oh, she yanında. said, that's such a relief. Dedi ki rahatladım. I fed up with my kids telling me I shouldn't be talking to him. Çocuklarımın bana onunla konuşmamam gerektiğini söylemelerinden bıktım, usandım. I like talking to him. We used to talk over the TV, over tea and lunch, and I still do the same thing. Onunla yemek yerken, çay içerken konuşurdum ve hala aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. So I usually check out with clients, are you happy with this spirit being with you? Ben genel danışanlarıma şunu sorarım. Bu ruhun sizinle olmasından mutlu musunuz? Do you want them to be taken up into the light of peace and harmony? Işığa, uyum ve huzura gitmelerini ister misiniz?
She took my hand and said, "Oh no, love, you've helped me know that I'm not mad, but he can help me cross over." Dedi ki, hayır tatlım. Şimdi sen beni çok rahatlattın, onun yanımda olduğunu söyleyerek. Belki o benim diğer tarafa geçmemde yardımcı olacak bana. It'd be nice to have him there to take my hand so I'm not scared. Onun yanımda olup elimi tutması çok hoş olur ki ben artık korkmam o zaman. I said, "You can come back and talk to me anytime. Dedim ki, o zaman istediğiniz zaman gelip tekrar benimle konuşabilirsiniz. And forget your kids, it's okay to talk to him." Çocuklarınızı boş verin, onunla konuşmak olabilir, uygundur. And I showed her how to shut her eyes and listen to what he was saying to her. Ve ona şunu gösterdim, nasıl gözünü kapatacağını ve kocası onunla konuşurken nasıl dinleyeceğini gösterdim. So she felt really happy. Gerçekten mutlu hissetti. A way of talking with him and arguing with him Onunla tabii konuşarak ve tabii ki tartışırken. and nagging him and nagging him. Söylenerek. So that, because she wanted to say, "Why did you go before me? Çünkü şunu söylemek istiyorum, neden benden önce You gittin? should have waited." Beni beklemen gerekirdi. So sometimes attachments can be loving attachments. İşte bazen eklentiler, sevgi dolu eklentiler olabilir. Now I wanted to talk about Bundan da bahsetmek istiyorum. the dark side. Karanlık taraf. In films, in the movies, in a lot of literature, they will have Filmlerde, edebiyatta, kitaplarda here we have karanlık taraftan bahsederler. demon-looking thing. Şeytana benzeyen bir şey. You can't see this one, but it's a spirit that's attached to somebody's back. Bunu tam göremiyorsunuz ama bir kişinin sırtına eklenti olan bir ruh. And you wouldn't believe it, but this is me. Buna inanmayabilirsiniz ama bu benim. With an experience I had in Egypt. Mısır'da yaşadığım bir deneyimde. Because my first career, I was an artist, so I used to do graphic design and art, so I draw a lot. Çünkü benim ilk kariyerimde ben bir sanatçıydım. Grafik tasarım yapıyordum. O yüzden çok çizim yapıyordum. It's come in really useful now drawing spirits. Sonrasında iş ruhları çizmeye gelince oldukça işime yaradı bu yetenek. Okay, so because again in England we have this extreme between light, loved ones, and demons and dark and damned ones. İngiltere'de çok keskin bir ayrım var. İki aşırı uç var. Böyle ışık, sevgi dolu olan sevdiğimiz varlıklar, karanlık, şeytani varlıklar. And what I would say is because people have lost the understanding of what it means not to have a body anymore. Bunun için söylüyorum çünkü insanlar artık şu anlayışı kaybettiler. Bir bedenin olmamasının anlayışını kaybettiler. This here, this experience that I had in Egypt with this was a particular goddess energy, goddess spirit. Burada nasıl da yaşadığım deneyiminin resmi, spesifik, özel bir tanrıça enerjisi. She was full of anger, hate, rage, Öfke dolu, kızgınlık, nefret dolu. and she hadn't been honored for centuries. Ve yüzyıllar boyunca onore edilmemiş. Her temple, in her eyes, had been misused by people who had no idea what they were doing. Onun tapınağı ne yaptığını bilmemiş insanlar tarafından, bilmeyen insanlar tarafından kötüye kullanılmış uzun zaman boyunca. And also because of the many wars and difficulties around Egypt in different places, that energy was being pulled into her temple. Ve Mısır'ın etrafında yaşanan savaşlardan dolayı da o kötü enerjiler de onun tapınağına çekilmiş. So this is the strange thing sometimes with energies, that you've heard the experience like attracts like. Enerjilerle ilgili ilginç olan şey şu, duymuşsunuzdur, benzer benzeri çeker. So spirits can be affected by very negative, heavy, anger, war, distress, trauma kind of energy. Ruhlar da savaş enerjileri, stres enerjileri, kötü enerjileri çekebilirler. So the early experience I had of this was I was sitting on my bed in the, what do you call it, the riverboat on the Nile. Bu deneyimde Nil Nehri üzerindeki teknede yatağımda uzanıyordum. And I was writing something and I felt this wave of energy
push me out of my body. Bir şeyler yazıyordum. Sonra bu enerjiyi hissettim. Enerji geldi ve benim bedenimi itti. In that moment, I felt absolutely so sick and so ill because the jolt had been really severe. O anda kendimi oldukça hasta ve kötü hissettim çünkü enerji oldukça ağırdı. So, because again from my childhood, I used to leave my body a lot at night. Yine çocukluğumda çok yaşıyordum. Geceleri bedenimi terk ediyordum. And I used to go and travel to different worlds, different, what I know as an adult now, different dimensions. Ve şu an yetişkin olarak bildiğim farklı boyutlara, farklı dünyalara seyahat ediyordum. So in this riverboat, I was aware enough to relax and pull that part of me back into my body. Bu teknede oldukça rahatlamaya çalıştım ve enerjimi tekrar bedenime çekmeye çalıştım. And with a being, a spirit like this, with very strong energy, you know, you're not going to say, oh, I'm going to leave Egypt, I'm going to leave now. What you need to do is be in your body and say, okay, to the energy, who are you? Böyle bir enerji karşısında Mısır'ı terk etmem gerekiyor, işte burayı terk etmem gerekiyor diyemezsiniz. Bedeninizde kalmanız gerekiyor ve sordum ona. Sen kimsin? Basically, what's your problem? Yani temel olarak problemin ne? Why did you push me out of my body? Neden beni bedenimden çekiyorsun? You know, if I came along, complete stranger, and pushed you, sorry, should push you with love, but pushed you, Eğer bir yabancı olarak gelsem ve sizi bu şekilde itsem, you'd be going, oi, ne dersiniz? Hey, why did you do that? niye yaptın bunu öyle? What's your problem? Problemin ne senin? What's your name? Adın ne senin? Tell me your story. Bana hikayeni anlat. So this is what you do. Bunu yaparsınız değil mi? So even when things look as bad as that, Ve bu şey bu kadar kötü olsa bile, and you know, in a lot of times, listen to people talk about, oh, there's this really negative, this really horrible feeling that I have. işte insanlar diyorlar çok negatif, çok korkunç bir hisse sahibim. They may even describe in their vision of the energy, the spirit, as in looking demon-like. Bazen o enerjiyi çok şeytana benzer şekilde anlatıyorlar. You have to have a strong enough helper, i.e. me, Çok kuvvetli bir yardımcınız olabilir orada ya da ben olabilirim. because it's no good. I have colleagues in England İngiltere'de meslektaşlarım var. who were so freaked out by bad energy. O kadar çok korkuyor ki kötü enerjiden. Oh my god, oh my god, oh my god. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. That's not going to help. Bunun bir yardımı olmaz. All the spirits are doing, even one as powerful as this, is trying to find out with their energy whether you're strong enough to help them. Bu kadar kötü görünen enerjiler bile, tüm enerjiler sizin onlara yardım edecek kadar güçlü olup olmadığınızı bulmak istiyorlar. They're testing you at some level that they don't necessarily understand to see whether you're capable of actually helping work with them and resolve their issues. Test ediyorlar ama çok anlamıyorlar kendi açılarından. Sizin gücünüzü test ediyorlar. Onların konularında onlara yardımcı olabilir misiniz? So she was really fed by energy of war that really contaminates you. Çok fazla savaş enerjisiyle beslenmişti ve onu çok kirleten bir enerjiydi bu. And I said, okay, well, tell me the temple you're from because I'll make sure I won't go to it. Dedim ki bana senin olduğun tapınağı söyle ki ben oraya gitmediğimden emin olayım. I want to show you respect and honor. Sana saygı göstermek istiyorum ve seni onurlandırmak istiyorum. And I said, what are you doing to people who are going there who don't honor you? Dedim ki seni oraya giden ve seni onurlandırmayan kişilere ne yapıyorsun? She said, I'm giving them pestilence and disease and illness. Dedi ki onlara hastalıklar veriyorum. Tourists. Turistler. Oh, no good. So, not bad. Yeah. Evet. Yeah.
So I said, okay, well, I want to honour you, I want to help you. I'll do a ceremony, I won't go to your temple, and I just want to focus on love and compassion for you. Dedim ki seni onurlandırmak istiyorum. Senin için bir tören yapacağım. Gitmeyeceğim senin tapınağına ama seni sevgiyle onurlandıracağım. So this drawing, her tentacles at the end had eyes. She was trying to get into my energy to affect me, to influence me. Enerjisinin bu uçlarında gözler vardı. Benim enerjimi etkilemek istiyordu. So some of the spirits that you may have with you are angry. They've lost what we would call compassionate humanity. Bu öfkeli olan ruhlar, bizim insanlık dediğimiz, şefkat dediğimiz duyguları kaybetmiş olan ruhlar olabilir. In a way, if you look, they talk about, I don't know in Islam, do you have souls that are damned at all? İslam'da var mı bilmiyorum. Lanetlenmiş ruhlardan bahsedebilir mi? Yeah? Var mı? For Lanetli ruhlar. doing bad things, for doing awful things. Kötü şeyler yaptıkları için. Lanetlenmiş insan var. Hani Efendim? diyoruz insan var. Insan Allah diyor. lanetlemiş sanki bunu. We have damned people. People, Damned, not yeah, damned soul. damned by God. Okay, those. People, not souls. Not soul. People. Yeah, Is people. that when they're alive? Yaşarken mi lanetleniyorlar? Yeah. So they're damned when they're alive? Yaşarken lanetleniyorlar. Cellatları falan, mezar taşları bile farklıdır, ayrılsın falan. İşte kimse onlarla aynı yere gömülmek istemez falan. And especially for the people who execute people, who kill people because of their... Mezar taşları Okay, So farklı. they are graveyard. Their graveyard is also different. Oh, really? Yeah. If you're damned in this life? Yeah. Whoa. So if you have the role of executing people, Yeah. because they have to be killed, Yeah. so people don't want to be in the same graveyard as they are. Right. Yeah. Because their job was kill people Yeah. while we should sleep the same Okay. place. Right. Pardon, lanetlenmiş Tamam. kavim var. We even have Also damned good tribes, damned Kutsal people, societies. Do you? Yeah. Yeah, that one is in the old Bible, you know. Also, I know, but that's the Bible. yeah, it is also İncil'de de Quran, bunu also söylüyor. the same. But you have them living Yeah. people damned. Yeah. Uh-huh, yes. Living Wow. people. That's heavy. Oldukça ağır bir şey. Okay. Pekala. So you have damned live people, but we also have in Christianity damned souls. We have damned dead. Lanetlenmiş insanlarımız var. Bizim de Hristiyanlıkta lanetlenmiş ruhlar var. And there are special rituals in Christianity over centuries that they've done to people while they've been alive to damn their soul as well. Ve Hristiyanlıkta şöyle ritüeller de var. Kişi yaşarken onların ruhlarını lanetleme ritüelleri. Also, different tribal systems had ways of fragmenting your soul after death. Ve farklı kabile sistemleri de var. Ölümden sonra ruhun parçalanmasına yönelik. So, in some cultures, how you die is very important. What happens to you, how the community treats you is very important. Bazı kültürlerde nasıl öldüğünüz önemli. Öldükten sonra kalan kişilerin size nasıl yaklaştıkları önemli. So let's take both. We'll take the people who are damned in life, and then they're damned when they're dead. İkisini de ele alalım. Yaşarken lanetlenen kişiler, öldükten sonra lanetlenen kişiler. Basically, they're all damned. Temel olarak ikisi de lanetli. Energy's pretty heavy. Çünkü enerji oldukça ağır. Okay. Tamam. So, there, when I'm using the word spirit, you know that is the essence after death. Maybe you can clarify it. Because I know in Turkey there's two different types of spirit, isn't there? Yeah. But there is one word generally we use for the spirit and soul. But you use another one for spirit attachment, don't you? Attachment is different. It's attachment. Okay. In England, İngiltere'de when we say the spirit of a dead person, ölü bir kişinin ruhu dediğimizde spirit kelimesini kullanaraktan it can also mean attached spirit. o aynı zamanda eklenti ruh anlamına da gelebiliyor. So I know in Turkish they have different views of it. Türkçe'de bunun ikisinin farklı bakışları olduğunu biliyorum. Your spirit, your essence after death that leaves the body in England is a spirit that wanders around or goes to heaven or goes to hell. Sizin bedeniniz yani vefat ettiğinizde özünüz, ruhunuz
dediğimiz şey ya da can dediğimiz şey İngiltere'de öldükten sonra dolaşan enerjiler için, ruhlar için kullanılan şey. Ruh yani. So when I say spirit, it can mean spirit of a loved one, could be a spirit of your ancestor, or spirit of a complete stranger. It's all the same. O yüzden ben ruh derken o atanıza ait bir ruh olabiliyor, sevdiğiniz bir insanın ruhu olabiliyor ama hepsi ruh. Yeah. Is that clear? Net mi bu? Yeah. Okay. Because I get confused sometimes. Çünkü bazen ben de karışıyorum Türkçe'de bu konuda. Okay. Göre net değil, varlık demek. Evet, aslında Varlık mı dememiz gerekiyor? herhalde. Hangisine varlık demek gerekiyor? Ruh, kaynaktan dışı bir sistem. Hiçbir şekilde kaynakla ilişkisi olmayan bir sistem. Ruh oluşturduğu varlıklar deney ve gözlemlem yapıyor. Alien. Varlık Yani tamam, ben Enerji. normal hayatta enerji dışarıda diyelim. Subtil enerji topluluğu deniyorum. Peki, dikkate alacağım. Pardon, şimdi affedersiniz. Buyurun. İlahi Nizam ve Kainat kitabından sonraki terminoloji farklılığı oldu. Şimdi onu söyledi, orada varlık diye geçiyor. Sonuçta öyle anlarsa arkadaşlar daha iyi olur. Yani onu şimdi Juanita'ya izah etmemiz mümkün değil o terminolojiyi, o yüzden böyle devam etsin. O devam etsin. Tabii. Yani ruh dediği o şekilde anlayabilir arkadaşlar. So he also wanted you to continue as you do. Yeah. So according to his clarification, they will arrange their understanding. Yeah. Okay. So when we're dealing with souls that are damned after death, Bizler öldükten sonra lanetlenen ruhlarla çalışırken, you know, basically they're not in peace. They can't rest. They're not in a loving state. yani temel olarak huzur içerisinde değiller, lanetlenmişler, kötü bir haldeler. It could be that community have damned them, or they've damned themselves. They feel guilty in some way. Topluluk onu lanetlemiş olabilir ya da kendi kendilerini lanetlemiş olabilirler suçluluk duyduklarından dolayı. So if you have an ancestor, or you have a spirit which is basically a stranger as an attachment or in your energy field, they bring with them this damned energy, this damned feeling. Eğer enerji alanınızda böyle bir ruh varsa, böyle bir eklenti varsa onlar beraberinde bu lanetlenmiş hissi de getirirler. And that energy, the feelings that come with being damned or feeling guilty, will influence you in some shape or form. O zaman da bir şekilde bu lanetlenmişlik hissi ya da suçluluk hissi sizi bir şekilde etkileyecektir. So in a way, when we feel guilty, when we feel damned, how you might present yourself is like a demon. Bir suçlu hissettiğimizde, kendimizi suçlu hissettiğimizde ya da lanetlenmiş hissettiğimizde nasıl göstereceğiz kendimizi? Bir şeytan gibi. Because if over the centuries you've been stuck and repeating, feeling damned, upset, guilty, I'm bad, I'm awful, I'm terrible, keep on repeating, building that energy up, you're going to lose sight of being human. Çünkü yüzyıllar boyunca sürekli tekrarlanan bir şekilde ben lanetlendim, ben kötüyüm, ben korkunçum diye tekrarladığınızda o zaman insan tarafınızı kaybedersiniz. So sometimes these attachments, these spirits, will try and frighten you. Bazen bu ruhlar, bu eklentiler sizi korkutmaya çalışabilirler. Some that were controlling, some that were guilty and know that they enjoyed being bad, actually enjoy influencing people. Bazıları, bazı lanetlenen ruhlar kötü olmaktan da keyif alabilirler ve insanları rahatsız etmekten de keyif alabilirler. So they can influence you in thoughts, they can influence you in your health, they can influence you in your emotions. Sizi sağlığınızla etkileyebilirler, duygularınızı etkileyebilirler. It can be from subtle to quite extreme. Çok süptil bir açıdan oldukça aşırı bir açıya kadar farklı şekillerde olabilir. So to give you some examples of clients that I've worked with, some have come to me and they constantly feel guilty about anything they do. Danışanlar geliyor mesela, bazıları yaptıkları ne olursa olsun sürekli kendini suçlu hissettiğinden bahsediyor. One client I worked with came to see me because to us this may seem a very simple thing, but to her it was very emotional.
Bir defasında bir danışan kadın gelmişti. Bizim için çok basit bir şey gibi görünebilir ama onun için çok önemli bir konuydu. I said, tell me your problem. Problemini anlat dedim. I keep forgetting everybody's birthday. Herkesin doğum gününü unutuyorum sürekli. Doesn't matter whether I write it down, whether I ask people to remind me, I remember and then I forget. Onu yazsam da, insanların bana hatırlatmasını söylesem de hep unutuyorum. Then I feel absolutely dreadful inside. Sonrasında oldukça berbat hissediyorum içeride. She described feeling riddled. No. All over the place. Guilty. Yani Her tarafında suçluluk duygusu dolaşıyor. Her tarafımda tüm iliklerime kadar suçluluk duygusu taşıyorum. Now to us, to you, it might seem a small thing, but to her, it was everybody in her family. So she was always feeling guilty all the time because you haven't remembered my birthday. Bize çok basit bir konu gibi görünüyor ama ailesindeki herkesin doğum günü unuttuğunu düşünürsek eğer, herkes ona benim doğum günümü unuttun diyor sürekli. She used to get sickness in her stomach. Midesinde hastalık oluyor. She used to hate herself because she's such a horrible person. Such a simple thing. She must be bad because she keeps forgetting. It's a terrible thing. Sürekli kendisini cezalandırıyor. Çok kötü bir şey bu. Çok korkunç bir insanım ben. Bu kadar basit bir şey bile hatırlayamıyorum ben. So, working with her, we contacted a spirit that had died centuries ago and had been a torturer. Onunla çalışırken bir ruhla bağlantıya geçtik. Yüzyıllar önce işkence yapan bir ruh. Yüzyıllar önce işkenceci olarak çalışmış ama yüzyıllardır hala orada kalmış. Had tortured people to death in dungeons, and then finally, because nobody was particularly interested in what he did, he tortured himself to death. Zindanlarda uzun zaman boyunca insanlara ölümüne işkence etmiş ve en sonunda kimse onunla ilgilenmediği için kendisini işkence ederek öldürmüş. This client, when she was young, was taken to visit this particular castle, particular place, and picked up the spirit. Ve bu danışan da küçükken çok bir kaleyi ziyarete gitmişler ve o kaleyi ziyarete gittiklerinde bu ruhu almış üzerine. Very young, çok küçükken, been taken around, and the spirit had gravitated to the child because it felt nice. Ve çocuk küçükken oraya gittiklerinde ruh da çocuğu enerji alanına gelmiş çünkü çok iyi hissetmiş onun enerji alanında. We emanate light. Bizler ışık yayarız. As human beings, we emanate vibrations of light and feelings. Bizler insan varlıkları olarak ışık ve hisler yayarız etrafımıza. Normally, not every child, but most children have a light about them because they're still quite close to the spirit plane. Ve çoğu çocuk da etrafında bir ışık taşır. Çünkü hala onlar o ruhsal aleme yakındır. So this spirit gravitated to her, and then as she grew up, started to influence. Bu ruh çocukken onun alanına gelmiş ve o da yaşı ilerledikçe onu etkilemeye başlamış. So the very strange thing with this one is that when the client kept feeling guilty, kept feeling dreadful and bad every time she forgot the birthday, that energy fed the spirit. Ve bu danışan her suçlu hissettiğinde, her doğum günü unuttuğu zaman kendisini suçlu ve kötü hissettiğinde bu enerji o ruhu besliyor. So it's not that the spirit was aware of being fed this way, but the energy of upset, feeling bad was what the spirit was used to feeling. Aslında ruh farkında değil bu enerjide beslendiğinden ama bu kendini kötü hissetme hissi, suçluluk hissi o ruhun hissettiği, bildiği bir his. So for the spirit to have a sense of being alive, it needed to feel bad, damned, awful, terrible, doing awful things. So it needed to feel alive, and they're the kinds of feelings it's used to. Bu ruhun kendisini yaşıyor hissetmesi için bildiği hisleri deneyimlemesine ihtiyacı var. Kötü hissetme, suçluluk hissi, kendini berbat hissetme. O yüzden danışan onları her hissettiğinde o ruhta kendisini hala yaşıyor olduğunu hissediyor. So
it's not that the client did on purpose to forget the birthdays, but when she did and then started feeling all these things, that energy kept the spirit in her energy field still with her. Danışan farkında değil, ancak her doğum günü unuttuğunda kendini kötü hissettiği zaman bu kötü histen dolayı o enerji onun alanında olmaya devam ediyor. So we needed talk to this spirit, the one that was the torturer, to try and find some compassion and healing for all those bad feelings, all the bad things that condemned spirit had done. O danışanla çalışırken o ruhla konuşmaya çalıştık ve onda şefkat bulmaya çalıştık. O yaptığı her şeyden dolayı kendisinin suçlu hissetmesi yaptığı her şeyden dolayı to find the compassion in order to help it. Ona yardımcı olmak için ona şefkat bulmaya çalıştık. Because remember what I said is that no matter how damned you are, your spirit, your soul, if you're stuck, you need help. You need to help that spirit find compassion, find humanity and have some healing. Bir ruh ne kadar lanetlenmiş olursa olsun, o ruhun yardıma ihtiyacı var. Onun şefkat bulmasına ve şifa bulmasına bir yardıma ihtiyaç oluyor. So, when we're working with spirits, particularly the ones that feel damned or condemned in some way and feel guilty, they're not really feeling good enough to be able to see God. Eğer biz lanetlenmiş ruhlarla çalışıyorsak, kendini çok kötü hisseden ruhlarla çalışıyorsak, onlar Tanrı'yı görmek için kendilerini yeterince iyi bulmuyorlar. So you have to do quite a bit of communication and dialogue work to really find out, one, how to help them, what their issue is, and then to bring in other helpers to help them see things differently. Böyle bir durumda onlarla bir diyalog içerisinde oluyoruz. İletişim kuruyoruz ve onların konuları ne, hangi konuda yardıma ihtiyaç duyuyorlar, yardımcılar getiriyoruz ve yaşananları farklı bir şekilde görmelerini sağlıyoruz. Sometimes it takes time because if you feel bad, if you feel you've justifiably done something wrong, it takes all of us quite some time to get over that. Bu bazen zaman alıyor çünkü kötü bir şey yaptığınızda mesela ve kendiniz kötü hissettiğinizde bunun üstesinden gelmeniz zaman alıyor, öyle değil mi? Would you agree? Katılıyor musunuz bana? Yeah, it takes a while. Cogitate it, think about it. Should have done this, should have done that. Şöyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım? Oh, I'm so bad, I'm so ya wrong. çok kötüyüm, berbatım ben. Nasıl yaptım bunu? So the same is with the spirit world. İşte aynı şey ruhlar alemi içinde geçerli. So it's like you're bringing your client, yani danışanınızı getiriyorsunuz, asking them to sit down, oturmalarını istiyorsunuz, and you've got another chair, and you're asking the spirit to come in and sit down beside them. Bir sandalye daha koyuyorsunuz ve ruhun onun yanında oturmasını istiyorsunuz. You need to find out. It's like a counselling session. You need to find out what keeps that spirit attached to this person. Sanki bir danışmanlık seansı gibi. Bulmak istiyorsunuz çünkü. O ruhun o kişiye eklenmesine sebep olan şey ne? It may be the spirit is attached to this person, not realizing it's actually a physical person. Belki de bu ruh o kişinin fiziksel bir kişi olduğunu farkına varmadan ona eklenmiş. It may be that feeling of love and comfort that I was talking about. Ya da benim bahsettiğim o sevgi ve rahatlık hissinden dolayı olabilir. And interestingly enough, and this is very important, when working with clients, you also have to explore if the client at some level is holding on to the spirit. Ve bu da çok ilginç ve çok önemli. Çalışırken danışanlarla bunu da araştırmanız gerekir. Acaba danışan mı bir şekilde o ruha tutunuyor? It's very interesting. Some clients, when we've then explored, when did this spirit first come to you? Bazen danışanlarla konuşurken, bulmaya çalışırken ne zaman geldi bu ruh ona ilk defa diye. We find that the spirit came actually when they were a child. Some event, some situation happened, and that's when the spirit came. Ve şöyle bir şey oluyor genellikle. Çocukken bir olay yaşıyor danışan ve o olay sonucunda geliyor ruh onun And alanına. became attached. Ve ekleniyor. Sometimes, not all the time, the event in childhood has been upsetting in some way. Ve bazen ama her zaman değil, o çocuklukta
olmuş olan olay üzücü. Child's been angry, sad, Çocuk öfkeli, üzgün or maybe it's been abused ya da taciz edilmiş or belittled in some way, ya da aşağılanmış bir şekilde. an accident, Bir kaza, in hospital anesthesia. hastane, anestezi. And the part of the child is feeling so upset, emanating this vibration. Spirits connect with that vibration. Ve çocuğun o parçası sürekli üzüntü yayıyor ve ruhlar da o üzüntüyü hissedip titreşip geliyor. Some clients have discovered that they were feeling so bad when they were young, awful and guilty and being punished, that's when a spirit came. Ve bazı danışanlarda şöyle bir şey oluyor. Çocukken o kadar cezalandırılıyorlar ki, kendini o kadar kötü hissediyorlar ki ruh çekiliyor o enerji. Other times, the spirit of your ancestor has gravitated through the generations to you because your grandfather or great-grandfather feels you'll be the best one to take on the business. Bazı şekillerde de atalarınız nesiller boyunca geliyor ve sizi seçiyorlar. O işe sahip çıkacak en iyi kişi sensin diye. Böyle sahip çıkıyorlar. Yes. This great-grandson is going to be my prodigy for business. Diyor ki bu benim büyük torunum, benim işime sahip çıkacak. And the poor child's only 5. Çocuk sadece 5 yaşında. But this ancestor spirit may be able to get inside the energy field to whisper and influence more than his own son. Belki ama bu atanın ruhu kendi oğlundan daha çok o küçük çocuğun enerjisine girip onun kulağına fısıldayabiliyor, etkileyebiliyor. So spirits can become attached for all different sorts of reasons. Yani ruhlar birçok farklı sebeplerden dolayı eklenebiliyorlar. So to give you an interesting case, Size ilginç bir vaka vereyim. we had a client on a workshop Bir atölyede bir danışanımız var. whose grandparents were attached in her energy. Onun büyük annesi ve büyük babası eklenti halinde bulunuyordu enerjisinde. What came out was they had gone to sleep in the bombings during World War II. İkinci Dünya Savaşı esnasında yatmaya gitmişler. And in London, the Germans used to drop a lot of bombs, make a lot of noise. Bombalama esnasında ki İngiltere'de Almanlar bomba atıyorlardı İngiltere'ye. And it was so constant, people used to get a bit blasé and think, oh, I know, that bomb's dropping over there, so it won't drop here. O kadar çok tekrarlanıyordu ki artık insanlar alışmışlardı. Aa evet bomba mı düşüyor? Evet oraya düşecek ama buraya düşmez kesin. I think these couple were quite elderly and deaf. Ve bu çift de oldukça yaşlıydı ve bu şekilde ölüyor. So they went to bed, went to sleep, and in their sleep a bomb dropped and blew up the whole house and killed them both. Ve bu çift yatıyorlar ve uykularındayken evlerin üzerine bomba düşüyor ve ikisi de ölüyor. Sağırlarmış. Efendim? Sağırlarmış. They were deaf. Yeah. Çok özür diliyorum. Sağırlarmış, bomba düşüyor ve ölüyorlar. So we woke up the spirits. They died. They died, Evet, but in öldüler. the client's field, they were still asleep. Danışan enerji alanında büyük baba hala uyuyorlardı ve biz bu çalışmayı yaparken onları uyandırdık. They thought they were just getting up and having another day. Onlar sanki uyandıklarını ve yeni bir gün yaşayacaklarını zannettiler. They weren't aware that they were actually dead. Aslında öldüklerinin farkında değildiler. In their reality, they were in their house. Onların gerçekliklerinde onlar hala evlerindeydiler. And were very confused when we kept talking to them and telling them, you are dead. Ve biz onlarla konuştuğumuzda ve onlara siz ölüsünüz dediğimizde oldukça kafaları karıştı. So in the end, we are able to convince them. Nihayetinde onları ikna edebildik. And then they were ready to move on to their ancestor realm, into the light as we call it. Sonra nihayetinde o ataların alemine, bizim ışık dediğimiz aleme gidebildiler. And all their relatives who'd passed on before them into the higher lights actually came down to help them move on. Ve diğer akrabaları, artık diğer tarafa geçmiş, o yüksek alemlerde olan akrabaları da onlara yardım etmek için geldiler. And what was so sweet about this couple, the thing that
the most wasn't that they were dead. Bu çift hakkında çok tatlı bir şey vardı. Çünkü onlar ölü olmakla ilgilenmiyorlardı. Is that they were still in their nightgowns. Onların düşündükleri şey hala geceliklerinde gecelik giymeleriydi. And they said, before we go with our relatives, can we get changed? Dediler ki akrabalarımızı görmeden acaba üzerimizi değiştirebilir miyiz? And this is the thing about spirits. We don't necessarily change our behavior immediately on death. They were embarrassed more, not about death, but about being in their nightgown and could they go and put on some proper clothes. Yani ruhlar hakkında da böyle ilginç şeyler var. Biz hemen diğer tarafa geçince davranışlarımızı bırakmıyoruz. Onlar ölü olmaktan değil de hala gecelik giymekten utanıyorlardı. So we help them move into the light with their relatives. Akrabalarıyla beraber onların ışığa doğru ilerlemelerine yardımcı olduk. And the client didn't know all these details about her grandparents. Ve danışan bu büyükanne ve büyük babasıyla ilgili tüm bu detayları bilmiyordu. So she contacted us later to tell us more details of those relatives. Sonra bizimle tekrar bağlantıya geçti. O akrabalarıyla ilgili daha çok detay vermek için. And everything was confirmed. Ve her şey teyit edildi. That they had been blown up in the Blitz. Evet, o patlamada patlamışlardı onlar da. Okay. So, coming towards the end of the talk, pekala, konuşmamızın sonuna yaklaşırken I think I've covered quite a few different things. Sanırım oldukça farklı şeylere değindim. Spirits can exist, or spirit attachments can exist anywhere. Ruhlar ve ruhsal eklentiler herhangi bir yerde var olabilir. They're not all menacing. Hepsi kötü değil. You know, they sometimes reflect how they are feeling. Onlar bazen nasıl hissettiklerini yansıtırlar. If you or I feel bad, eğer siz ve ben kötü hissedersek, we tend to go around in life being bad. Ve yaşamda ilerlerken de kötü oluruz, değil mi? Kötü olmaya meyilli oluruz. Do we not? So we tend to, how we feel, we tend to exhibit that somehow. Yani bizler nasıl hissediyorsak o hissettiklerimizi sergileriz, gösteririz etrafımıza. Even if we pretend we're being very nice. Ve bunu saklasak bile, çok güzel, hoş olmuş gibi görürsek bile. And then we stab somebody in the back. Sonra birisini sırtından vururuz. Subtly, passive aggressive. Süptil bir şekilde, pasif agresif bir şekilde. How we feel comes out in different ways. Yani nasıl hissettiğimiz farklı şekillerde açığa çıkar. The same is true for spirits. Aynı şey ruhlar için de geçerlidir. How they feel after death. Öldükten sonra nasıl hissediyorlar? What they're thinking. Ne düşünüyorlar? What physically is going on for them. Fiziksel olarak onlar için ne oluyor? Can affect how they appear. Onların nasıl göründüğünü etkileyebilir. Some spirits that have been or have died with illness like the plague from centuries ago. Yüzyıllar önce vebadan ölmüş olan bazı ruhlar can look to a medium terrible. Bir medyuma ya da cüzdandan oldukça berbat görünebilir. And when you work with clients, you're helping them utilize their own inner vision. Danışanla çalışırken onların kendi içsel vizyonuyla çalışmalarını kolaylaştırırsınız. And so their own vision may suddenly appear, oh my God, it's awful, it's dreadful, they're terrible, they look awful. Sonra o içsel vizyonlarında birden derler ki çok kötü görünüyor, çok berbat görünüyor. So it's working with the client to help them actually put that to one side, but realize this is a person who is stuck with residues. Danışanla çalışırken ona yardımcı oluyoruz. O kişinin kim olduğunu bir tarafa bırak. Biz burada enerji alanında bir kalıntıyla çalışıyoruz diyoruz. So I put up here a picture I drew of an angel. Buraya bir melek resmi koydum. Because there are beings of light, I like to call them, not necessarily angels, but there are beings of light that are actually here to help. Işık varlıkları var, onlara illa melek dememiz gerekmiyor. Burada yardım için bulunan ışık varlıkları var. But we need to call them.
Ama onları çağırmamız gerekiyor bizim. Because the same applies. Each of us here at some time or other has experienced feeling depressed. Çünkü burada bulunan her birimiz şu ya da bu şekilde yaşamlarımızın bir döneminde depresyonda hissetmişizdir. Can I say we all know what depression's like? Depresyon nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yalnızlık. Yeah. Usually when you're feeling down, having somebody happy, bright and bubbly around you annoys you. Ve kendinizin çok düşük seviyelerdeyken, yani moraliniz diplerde, etrafınızda böyle parıldayan, ışıl ışıl bir insan olması sizi gıcık eder. Doesn't necessarily make you instantly feel good. Sizi anında böyle iyi hissettirmesi gerekmez. Just might make you feel even worse. Hatta daha berbat hissetmenize sebep bile olabilir. The same applies in the spirit realm. Aynı şey ruhsal alemde de geçerli. Some of these spirits that are feeling or stuck in their issues are not aware of the help from the light realms. Bazı ruhlar kendi konularına takılı kalmış olan, kötü hisseden ruhlar bu ışık yardımlarının farkında değiller. Işık aleminin farkında değiller. Help is always there. Yardım aslında hep orada. But if you are a spirit that's stuck in depression, stuck in loss, stuck in anger, you're not in that perspective to be able to ask for help. Ama siz eğer bir depresyonda bir ruhsanız, öfkede takılı kalmış bir ruhsanız yardım istemeyi düşünemiyorsunuz bile. So in the work I do is that we're actually asking for the spirit to be open, to change their perspective, to change their viewpoint, to allow in help. Benim yaptığım çalışmada ruhun bakış açısını değiştirmesine yardımcı oluyoruz ki o gelen yardımı kabul edebilir hale gelsin. But before they can allow in help, you need to hear their story. Ancak onların o yardıma izin vermesinden önce sizin onların öykülerini dinlemeniz gerekiyor. You need to hear what is the issue that they're still carrying. Duymanız gerekiyor. Hala taşıdıkları o öykü ne, mesele ne? Because the same thing in life, in all our lives, when you've been angry with somebody, Aynı şey bizim için de geçerli değil mi hayatlarımızda? Birisine öfkelendiğimiz zaman and somebody comes along and says, "Oh, forget about that. Just drop it. birisi geldiğinde aman unut onu boş ver dediğinde Don't think about it anymore." artık düşünme onu. It's not so easy, is it? Bu kadar kolay değil öyle değil mi? Keeps coming back in. Tekrar gelmeye devam ediyor düşün. Angry. Hala öfkeli. The same applies to spirits. Aynı şey ruhlar için de geçerli. So eventually, when talking with the client who is communicating with the spirit, we eventually actually release all the energy, all the upset, all their difficulties, so that they're then open to receiving light and help. İşte çalışma danışanla konuşurken tüm bu enerjinin serbest kalması, tüm bu üzüntünün, öfkenin serbest kalmasına izin veriyoruz ki nihayetinde o yardımı kabul edebilsin. And I'm sure you can all relate to, doesn't it feel good when you feel lighter and you've been able to clear out that anger or that loss and you're feeling better, feeling happier? Hepiniz de katılırsınız diye düşünüyorum. Daha iyi hissetmez misiniz? Daha hafif olduğunuzda bu daha iyi bir his değil midir? Daha hafif, daha huzurlu olduğunuzda. So for the spirits as well, we're looking for compassionate release, compassionate healing and transformation for them. Aynı şey ruhlar için de geçerli. Onlar da şefkatli bir iyileşme istiyorlar, şefkatli bir dönüşümü istiyorlar. Even the guilty ones who have done something bad, Kötü bir şey yapmış olan, suçlu hissedenler bile the ones that community have condemned, ve topluluğun lanetlemiş olduğu ruhlar, we're looking to help the spirits or ancestors be healed so their body isn't carrying the physical wounds anymore of war or death or torture. o atalar, o savaşta ya da işkencede bedenini kaybetmiş olan, bedenini parçalarını kaybetmiş olan kişiler onların iyileştirilmesini isterler. So we're looking to heal the spirit on the emotional level, the mental level and the physical level. Yani bizler ruhların duygusal seviyede, zihinsel seviyede ve fiziksel seviyede şifalanmasını sağlarız. To help them finally move from this earth plane, move out of the client's energy field and actually move to a better place. Ve sonunda da nihayetinde de onun bu dünya aleminden ayrılıp daha iyi bir yere, ruhlar alemine gitmesine yardımcı olmak için. I wanted to finish on an up note
Biraz böyle sizi yükselterek bitirmek istedim. Because I didn't want you to go home thinking, oh my God, demons, oh my goodness, guilt, oh this. Çünkü siz eve giderken, ne yapacağım şimdi, şeytanlar, kötü enerjiler, ruhlar falan. They can look like demons. Is to think of and finish off to do with basically all of us are light. Şununla bitirmek istiyorum. Aslında temel olarak hepimiz ışığız. But in life we get bogged down with things. In life when we're alive. Ancak biz yaşarken, so when we're alive, yeah, so that we get bogged down. So in an English term, we have difficult lives, we have trauma, we have upset. Yaşarken çok zorluk yaşıyoruz. Travmalarımız oluyor, üzücü birçok konu yaşıyoruz. And we forget that we are light beings. Ve unutuyoruz aslında ışık varlıkları olduğumuzu. So these residues that get stuck of spirits or ancestors, they're really stuck parts of us, stuck energy that needs to be reminded that it's light, it's part of everything. Ve bizim bu parçalarımız işte eklentiler ya da ataların parçaları, bunlar aslında takılı kalmış, tıkılı kalmış enerjiler, ışık olduğunu unutan parçalar. So one of the things that I find interesting is because, I started off the talk by telling you the different types of work that I do. İlginç olan şeylerden birisi de, hatırlarsanız konuşmaya başlamadan önce yaptığım diğer çalışmalardan da bahsettim. But really, I'm interested in anything that influences us and prevents us from having the kind of lives that we'd like. Temel olarak benim ilgilendiğim şey, bizim istediğimiz hayatı yaşamamızda bize engel olan şeyler. Whether that be ancestor residues that you're carrying that are interfering with your decision making, your life. Bu sizin karar vermenizi etkileyen ya da hayatınızı etkileyen atasal bir kalıntı olabilir. Whether it's spirits, so in other words, spirits you don't personally know. Ya da ruhlar mı bunlar sizin kişisel olarak bilmediğiniz. Whether it's past life residues of yours. Ya da sizin geçmiş yaşamlarınızdan gelen kalıntılar mı? I'm interested in the dynamics and splits that happen in your childhood. Ben sizin çocukluğunuzda olan dinamiklerle ilgileniyorum, orada olan bölünmelerle ilgileniyorum. Because really I'm looking to help bring healing and transformation. Çünkü gerçekten o konuya iyileşme ve dönüşüm getirmekle ilgileniyorum. But one of the interesting things about different countries and different societies is that we've lost the tradition of actually helping our loved ones, our ancestors, move from the earth plane. Ancak farklı kültürlerde ve farklı ülkelerde biz insanlar sevdiklerimizin kendi o yolculuklarında ilerlemelerine yardım etmeyi unuttuk. So part of what I teach, benim öğrettiğim şeylerin bir kısmı da is bringing back a focus of your ancestors. Sizin atalarınıza odaklanmayı tekrar geri getirmek. So that if our ancestors leave this material plane, good, letting go of their baggage, letting go of their upset, they are going to have a healthier transition into the light. Çünkü eğer atalarımız bu materyal, madde düzlemini, madde alemini, tüm bu yüklerini bırakarak daha huzurlu ve hafif bir şekilde ilerlerse daha iyi geçiş yapabilirler diğer aleme. So even if you leave here this evening thinking about your own ancestors and who might be influencing you, you might want to light a candle just to honor and respect them. Bu akşam buradan ayrılırken hangi atanın sizi etkilediğini düşünüyorsanız eğer, belki de eve gittiğinizde bir mum yakabilirsiniz onları onurlandırmak için. I also teach shamanic work so that you can explore what is affecting you yourself. Şamanik çalışmalar da yapıyorum. Sizler siz kendinizi nasıl etkiliyorsunuz, ilerlemenizi nasıl etkiliyorsunuz, bunu keşfetmeniz için. Because the things I teach, I'm interested in helping you feel empowered to be able to work on your issues. Çünkü benim size öğretmemin sebebi, verdiğim derslerin sebebi sizin yeterince güçlü olabilmeniz ki kendi konularınız üzerinde kendiniz çalışabiliyor olmanız. Sometimes it is useful to see somebody to work with spirits that may be attached. Ancak bazen olası ruhsal eklentiler için biriyle çalışmanız, birinden yardım almanız gerekebilir. Okay. So, we're going to open it now to questions. Şimdi sorulara açmak istiyorum. So we've got a mic and
Mikrofonumuz olacak. Mikrofon geliyor. Mısır'da yaşadığı tecrübeyle ilgili bir soru soracağım. Oh yeah. Can everybody hear that? Luxor şehrinde, Luxor Tapınağı ve Kraliçeler Vadisi'nde benzer bir tecrübe yaşadım da o şehir miydi diye soracağım sadece. Çok benzer bir şey yaşadım 2005'te. Similar experience as you did in Luxor, in the city of Queens, in 2005. I wanted to ask you, was it the same place? It wasn't the same temple. Aynı tapınak değildi. But the thing about Egypt in particular is very interesting. Ancak Mısır ile ilgili spesifik bir şey var. Because in Egyptian history, they're very, very good when they're alive about putting psychic traps around their temples. Mısırlar yaşarlarken tapınaklarının etrafına psikik tuzaklar koymak konularında oldukça iyiydiler. They would set up energies to attack people who were not meant to be in the temple. O tapınakta olmaması gereken kişileri tuzağa düşürmek adına çok hazırlıklıydılar. I mean, one of the interesting things in some of the temples, they used to have cats that would be the guard dogs. So in the day, the priestesses would come along and look at the cats in their eye, and they would be able to see who had been physically in the temple. Ve bazı tapınakların etrafında kediler var ve bu rahibe gün içerisinde geliyor ve kedilerin gözüyle temas kurarak da o tapınakta kimlerin bulunduğuna dair, olduğuna dair haber, bilgi alabiliyor. So Egypt for me was, a particularly powerful place. And some temples, even though they're advertised as one of the most interesting, fascinating places, I won't go in them. Mısır benim için oldukça ilginç ve güzel bir yer ama ne kadar çok reklamı yapılırsa yapılsın bazı tapınakları kesinlikle ben girmem. I remember years ago, my first time in Egypt, I was hired to go with a group of people purely to be their oracle, to tell them what energies I saw as we went around. Bir defasında yıllar önce Mısır'a gitmekle ilgili bir grup beni istedi, grubun yanında olmak için ve gördüğüm enerjileri anlatmamı istediler. Çok saf bir grup yani. Çok basitti. I asked them not to tell me anything about where we were going, or the history, or the meanings of anything of where we were going. Ve ben de onlardan dedim ki madem gideceğiz, bana hiçbir bilgi vermeyin. Nereye gideceğiz? O yer hakkında nasıl bilgiler var? Hiçbir şey bilmek istemiyorum. This way it doesn't influence me. Yani bir şekilde etkilenmemek için anlatılanlardan. I should just mention, there's some cards going round that if you're particularly interested in workshops that I do, because I'm going to be doing some on ancestors, how to work with your ancestors, please fill in your name and email and we will let you know of those workshops. Bu arada şundan da bahsedeyim, kartlarımız var. Eğer yaptığım çalışmalarla ilgileniyorsanız, çünkü önümüzdeki günlerde Atalar üzerine bir çalışma yapıyor olacağım. İsimlerinizi ve e-mail adreslerinizi o kartlara yazın ki size bilgi verebilirim. That's just before you go. Gitmeden önce. So I was asked to tell them everything, and I remember coming to this temple. It was quite small, and on top was the biggest falcon energetically I have ever seen. Huge giant. It's about 3 times the size of the building underneath. Ancak tapınağa geldik. Küçük bir tapınaktı ama tapınağın üzerinde devasa bir enerji vardı. O tapınağın fiziksel büyüklüğünün 3 katı büyüklüğünde bir enerji. What worried me was when this thing about we have light, we have a light bubble around us that spirits can sense. Beni kaygılandıran şey şu oldu. Bizim etrafımızda bir ışık topu var bizim etrafımızda ve bunları ruhlar hissedebiliyorlar. As I started to walk towards the building, this giant falcon started to move. Ve şunu fark ettim. İlerlemeye başladıkça o tapınağa bu devasa enerji hareket etmeye başladı. Luckily for me, it was just moving because it was not used to somebody being able to know it was there. Benim için şu açıdan şanslıydı. Çünkü o enerji henüz oraya yaklaşan bir kişinin enerjisini çok
tanıyan bir enerji değildi, ona alışık bir enerji değildi. So one of my suggestions for all of you is if you're wanting to be more aware of energies around you, is really it's from here. It's to use your hara, the belly area. Size şunu tavsiye edebilirim. Etrafınızdaki enerjilerin daha çok farkında olmanızı istiyorsanız hara bölgesinden, buradan hissedebilirsiniz. And interesting enough, there's a few people who came, what's today? Monday, Tuesday. Sorry, came to a workshop on Sunday here at Billy, and we did some qigong practice. İlginç olan bir şey var. Pazar günü Bilya'da burada bir çalışma yapmıştık. Gelenlerden birisiyle qigong yaptık. And that, if you look at it on YouTube, is to build up your own internal energy by calling in the elements from around you to build your own energy up. Eğer bakmak isterseniz YouTube'dan bu temel olarak etrafınızdaki enerjileri çağırmak, kendi kişisel enerjinizi inşa etmek için. Because the more you're aware of your physical body and then the space and the energy around you, the more you'll be able to detect what is a good energy for you or what is not a good energy for you. Çünkü siz ne kadar bedeninizdeyseniz, ne kadar fiziksel bedeninizin içindeyseniz ve bu enerji alanınızda o kadar iyi hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki enerjinin sizin için iyi mi olduğunu ya da kötü mü olduğunu. And I should say, you know, with Egypt, ve şunu söylemeliyim, Mısır'la ilgili. I don't know whether you can see it, but around here, around me, is an invisible energy field. Ve burada benim etrafımda görünmez bir enerji alanı var. Well, it's very interesting because part of the kind of tribal shamanic work that I do is that I've been working with the element of rose for about 2 years. Ve benim yaptığım diğer şamanik çalışmada yaklaşık 2 yıldır ben gül elementiyle çalışıyorum. I've been doing ritual baths with rose, I've been doing ceremonies with rose. Gülle seremoniler yapıyorum, gülle ritüel, banyo ritüelleri yapıyorum. And so, over a 2-year period, I've been doing what they call a lot of plant medicine with rose. Yani 2 yıldır güllerle ilgili çok fazla bitkisel şifa yapıyorum. Going on journeys and really communicating at a deep level with the spirit, the being of rose. Ve yolculuklar yapıyorum ve gerçekten o ruhun, o gülün ruhuyla temas etmek, iletişim kurmak için. When this goddess, who was a bit angry, started to try and get into my energy, the rose energy, the rose element, I hadn't asked it, I hadn't thought of anything. The rose element immediately came in to protect my energy field. Bu esnada bu Tanrıçanın ruhu beni etkilemeye çalışırken, bana nüfuz etmeye çalışırken gülün enerjisi ben onu talep etmeden, istemeden anında geldi ve beni korumaya başladı. So that, as you can see, the tentacles of that energy couldn't get in. Ve bu sebeple de bu enerjinin uzantıları benim enerji alanıma giremedi. It's interesting because the process of plant medicine is really to get to know the plant that you're working with so that the energy is part of you, is part of your energy field. Çünkü bitki şifasında şöyle bir şey var. Siz bitkilerle çalıştığınız zaman o bitkinin enerjisi sizin bir parçanız haline geliyor. But yeah, Egypt is a very powerful place. Ben büyük bir merakla kraliçe mezarlarına girdim orada. Çok merak ediyordum. Epey bir kraliçe mezarı dolaştım çölün ortasında. Döndükten bir ay sonra siroz oldum. Çok ciddi tedavi gördüm. Epey bir uğraşmak zorunda kaldım. I visited most of the Queen's graves, and 1 month later, after I came back, I had cirrhosis. Anybody else want to ask a question? Başka soru sormak isteyen var mı? Right at the back now. Arkada bir kişi soru sormak istiyor mikrofon. Hep ata derken önceki hayattan da bahsediyor mu yoksa Ata derken de önceki hayattan da bahsediyor mu diye bir soru geldi. When you are talking about ancestor, Yeah. do you also talk about past lives? Yeah. This is the question. What? So when you are talking about ancestor, Yeah. do you also talk about past lives as ancestor or ancestor? Okay. Good question. İyi bir soru. Past lives Geçmiş yaşamlar, still have residues that influence us. geçmiş yaşamların bizi hala etkileyen kalıntıları var. They're unfinished in some way. Bir şekilde tamamlanmamış. So they're very similar to the unfinished issues that I talk about that spirits have.
O yüzden ruhların olduğu gibi, ruhların da olduğu gibi, bitmeyen işlerde olduğu gibi bizim bitmeyen işlerimizde olabilir geçmiş yaşamlarımızdan gelen. You could say that the unfinished residues are the common factor. It's just some maybe to do with your ancestors, some maybe to do with spirits, and some maybe to do with past lives. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bitmemiş işler, tamamlanmamış işler var. Bunların bazıları bizim geçmiş yaşamlarımızdan gelebilir, bazıları ruhlardan gelebilir, bazıları da atalardan gelebilir. And there is a difference. What's very interesting about deep memory process as a form of therapy is because we focus on the body residues that, say for instance, in a past life you die with somebody stabbing you in the stomach. You know, it's painful. Ve derin anı süreci bir terapi formu olarak bizim bedenimizdeki kalıntılarla da ilgileniyor. Mesela geçmiş yaşamınızda diyelim biri sizi bıçaklayarak, karnınızdan bıçaklayarak öldürmüş. Bu çok acı veren bir şey, öyle değil mi? And that's when with past lives you may be carrying a residue of the energy actually in your muscles. You may be carrying it in your physical body. So we work on taking that spear out, that sword out. But again, you may have some residues from that life, thoughts or feelings. Yani bu geçmiş yaşamınızdan gelen hala kaslarınızda olan kalıntılar olabilir. Biz o çalışmada bıçağın ya da o kılıcı her neyse onun tekrar oradan çıkarılmasını sağlıyoruz ve o bedeninizde kalan kalıntılar üzerine çalışıyoruz. I do teach over 4 modules deep memory process so that people can actually be practitioners, so be able to work with really quite extremes of trauma, of upset, of abuse. 4 modüllük bir eğitimim var. Derin anı süreci ile ilgili. 4 modülün sonunda insanlar bitirenler uygulayıcı olabiliyorlar. Çok derin travmalarla çalışabilir hale geliyorlar. What I would say is after, if anybody is interested in deep memory process, then, can you stand up? Yine bu derin anı süreciyle ilgili ilgileniyorsanız eğer eğitim ya da çalışmayla Zülal ayağa kalktı. Zulal is a deep memory process practitioner. Zülal derin anı süreci uygulayıcısı. And she's done the training. Ve eğitim tamamladı. And she'll be able to talk to you. Sorularınız varsa ona sorabilirsiniz. She's done a lot of my work. Benim çalışmamın büyük bir kısmını yaptı, aldı. So, did that answer your question? Sorunuza cevap oldu mu? Another question? Başka sorusu olan? Son soruyu alabilir This is the last question. Son sorumuzu alıyoruz. The mic? Mikrofonu getirebiliyor muyuz? Biz bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman onun ruhunu yüksek ruhların oraya gitmesini engelleyebiliyor muyuz? Engelleyebiliyorsak bize etkileri var mı? Varsa onlardan nasıl kurtulabiliyoruz? When we lose someone that we love, do we prevent their journey going to the higher realms? If we prevent them, how does it affect us? If it affects us, what can we do for it? Lots of questions. Bir sürü soru var yani. Okay, so the gist of it is yes, yes and yes. Cevap şu. Evet, evet, evet. So yes, we can hold loved ones to stay with us. Evet, sevdiklerimizin bizimle kalması için onlara tutunabiliriz. That's a natural feeling sometimes. Bu doğal bir his We bazen. have a yearning. Çünkü özlüyoruz onları. I worked with somebody called Roger Woolger who created deep memory process and he died in 2011. Roger Woolger ile çalıştım ben, derin anı sürecini yaratan kişi ve 2011'de vefat etti. My father died a year ago. Babam da bir yıl önce ölmüş. 93. 93 years old. Ha, 93 yaşındayken vefat etti. So I'll give you this personal experience. Bu kişisel deneyimi vermek istiyorum. He'd been ill for a long time. Uzun zamandır hastaydı. I'll better wait for me to finish it later. I know you're not too spontaneous. So he had Alzheimer's for many years before he died. Ölmeden önce yıllarca Alzheimer yaşadı. So we couldn't really communicate. Gerçekten iletişim kuramadık. He died. Öldü. I went to his deathbed. I'd missed him dying, but his energy was still in the hospital room. Ölüm döşeğinde onun yanındaydım. Öldüğünde de ve
ölmesine rağmen enerjisi hala odadaydı. I had a lot of love for my father, so obviously I was very emotional, crying. Babamı çok seviyorum tabii ki. Duygusal bir haldeyim, ağlıyorum. And the energy in the room, you could feel it was then starting to come towards me. Ve odadaki enerjinin yoğunlaşıp bana doğru geldiğini hissedebiliyordunuz. My father's spirit. Babamın ruhu. And I love him. Ve onu seviyorum. I said, I love you, but you need to go that way. Dedim ki, seni seviyorum ama senin böyle gidiyor olman You lazım. need to go with your sister and your brother and meet your mother in the spirit realm. Kız kardeşinle, erkek kardeşinle gidiyor olman lazım ve ruhsal alemde annenin yanında olman lazım. So that was that. Sometime later, I was doing a workshop to do with ancestors and spirits, and we were doing a finishing ritual of holding hands. Bu böyleydi. Bir zaman sonra bir çalışma yapıyorduk, ritüel yapıyorduk atalar ve ruhlarla çember halinde. And in the light, I was asking any spirits that needed to move and meet their loved ones in the higher realms to move into the light. Ve çalışmada dedim ki, herhangi bir ruh varsa şu anda gitmek isteyen, sevdikleriyle buluşmak üzere yüksek alemlere doğru gitsin. We were standing in a circle, and I saw this bright, yellow, brilliant light. Dairede dururken birden çok parlak, sarı bir ışık gördüm. I couldn't see who it was. Onun kim olduğunu göremedim. But as soon as this sort of tentacle beam of light hit my body, I knew immediately it was my father. Ancak bu ışını benim bedenime temas ettiğinde anında anladım benim babam olduğunu. And in that moment there was such a deep communication, expression of love and missing me and me missing him. Ve o anda çok ciddi bir bağlantı vardı. Benim onu özlemem, beni özleyen o sevgi bağlantısı. But I was leading a workshop. Ama aynı anda da bir atölyeyi idare ediyordum. So, you know, I was emotional, but I needed to bring that to a close. Çok duygusallaştım tabii ama bunu kapatıyor olmam da gerekti. And ask him he needed to go. Ve ona gitmesi gerektiğini söyledim. So sometimes, yes, we do. Like that lady who came to see me. It's okay. Her husband's spirit stayed. That's fine. Bazen bunu yapabiliyoruz. Anlattığım kadında olduğu gibi. Yanındaki eşinin yanında olması onun için uygun da olabilirdi. It's usually to help the spirits that you don't want influencing your life. They're the ones we need to find out what's the matter and help them move on. Ama genelde bir ruh varsa bizim alanımızda onların konusunu öğrenmemiz gerekiyor ve sonrasında ilerlemelerine yardımcı olmamız gerekiyor. To find out how, I'm terribly sorry, but you'll have to put your name and your details down. Nasıl olduğu sorusuna gelince üzgünüm, zamanımız kalmadı. İsminizi bırakın buraya. Come to a workshop. Bizim çalışmamıza gelin. Because I'm going to be doing one on ancestors. There's not Çünkü enough time. atalarla ilgili bir çalışma yapıyor olacağım. Zamanımız kalmadı bu akşam. So, I'd like to say thank you very much. Teşekkür etmek istiyorum size geldiğiniz için. And if you want to be informed of any workshops I'm doing, then you need to fill in one of these and give it to Vic back there. Yaptığım çalışmalarla ilgileniyorsanız bu kartlardan doldurun ve arkaya bırakın. Thank you very much.